Merhaba. Bugünkü videomuzda tarihin en ikonik figürlerinden biri olan ve 80'li 90'lı yıllarda İngiliz hanedanının çekirdek ailesine katılarak kraliyet ailesine yeni bir enerji getirerek tüm dünyada insanların kalbini kazanan Lady Diana'nın hayatındaki duygusal iniş çıkışlara yakından bakacağız. Galler Prensi Charles ile olan mutsuz evliliği dünya çapında milyonlarca insan tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Ancak alışılmışın dışındaki davranışları onu sadece kraliyet ailesi için bir endişe kaynağı yapmakla kalmadı. Aynı zamanda komplo ve skandalların da hedefi haline getirdi. Ama bu evliliğin perde arkasında Diana'nın hem evlilik süresince hem de sonrasında yaşadığı karmaşık ve tutkulu aşk ilişkileri de yatıyor. Objektiflerin önünde bir peri masalı gibi görünen bu hikaye aslında derin yalnızlık, ihanet ve arayışlarla doluydu. Diana'nın kalbini çalan isimler, yaşadığı duygusal fırtınalar, komplo teorileri ve tüm bunların onun hayatını nasıl şekillendirdiği hakkındaki detaylar bu videomuzun konusu olacak ve Prenses Diana'nın etrafında dolanan endişe verici komplo teorilerinden bazılarına yakından bakacağız. Hazırsanız gelin bu etkileyici yolculuğa birlikte çıkalım. Soy ve aile bağları bu kadar önemliyken elbette aile bağlarıyla ilgili komplo teorilerinin ortaya çıkabileceği düşünülebilir. İlk komplo teorisinde de durum kesinlikle böyle. Bu teoriye göre Prens Harry, Prenses Diana'nın eski binicilik eğitmeni James Hewitt'in oğludur. James ile 1986'da bir partide tanışan Diana, atlardan korktuğunu itiraf ettiğinde James ona korkusunu yenmesi için yardım etmeyi teklif etti. Bu konu hakkında James Hewitt, 1999'da yayınlanan Aşk ve Savaş adlı kitabında şöyle yazıyor. Bu konuda sadece bir şey yanlış gitti. Biz birbirimize aşık olduk. Daily Star'a göre Diana ve James'in ilişkisi 1986'dan 1991'e kadar sürdü. Hewitt'ten saraydaki süvari birliğinin bir mensubu olarak Diana'ya binicilik dersleri verilmesi istendi. Diana'nın eski koruması Ken Wolfe, her şeyi anlattığı kitabında şöyle yazıyor. İkili genellikle Hewitt'in annesi Shirley'e ait Devon'daki eski bir kulübede buluşurdu ve burada gırgırdayan yatak odası döşemeleri hikayeyi herhangi bir itiraftan daha yüksek sesle anlatırdı. Prenses Diana 1995 yılında BBC'nin Panorama programında gazeteci Martin Bashir ile yaptığı röportajda ilişkilerini kamuoyuna açıkladı. Röportajda Diana evliliğini içinde 3 kişinin olduğu bir evlilik olarak tanımladı. Kendisi, o zamanki Prens Charles ve Camilla Parker Bowles. Diana kocasının Camilla'ya aşık olduğunu 1986 yılında fark ettiğini açıkladı. Aynı yıl Hewitt ve Diana da tanıştılar. Prenses Diana'nın eski koruması ayrıca Charles'ın eski kız arkadaşına duyduğu aşkın Diana'nın binicilik eğitmeniyle gizli bir ilişki başlatma isteğine katkıda bulunduğunu ima etti. İlişki kamuoyuna açıklandıktan sonra Harry'nin babasının kim olduğu hakkında spekülasyonlar da başladı. Bugün bile medyada James ve Harry'nin aynı yaştaki fotoğrafları dolaşıyor. James'in Harry'nin gerçek babası olup olamayacağına dair komplolarda James'in kızıl saçları ve çilleri gibi fiziksel benzerlikleri nedeniyle önem kazandı. Hewitt'e bir tank filosunun komutanlığı verildikten ve 1991'de Körfez Savaşı'nda görev yapmak üzere görevlendirildikten sonra çift sonunda ayrılmak zorunda kaldı.
Prenses Diana'nın eski koruması Worf'a göre Diana, Hewitt'in kariyerini kendisine tercih etmesinden dolayı ihanete uğradığını hissetmiş ve yanında kalması için oldukça uzun süre çabalamıştır. Oğlunun babasının kim olduğunu sorgulayan söylentiler Prenses Diana'yı çileden çıkarmış ve bu söylentilerin kendilerini Prens Charles'ın dostları olarak adlandıran kişiler tarafından yayıldığına inandığını söylemiş. Bu arkadaşların kimler olabileceğinden bahsedilmiyor. Kral Charles'ı şahsen tanıyan kişileri mi yoksa halkı ve prensin destekçilerini mi kastettiği belirsizliğini koruyor. Ayrıca bu söylentileri yayanların hem iftira attıkları için hem de matematiksel olarak beceriksiz oldukları için kendilerinden utanmaları gerektiğini söyleyen Worf, sözlerine şöyle devam ediyor. Bu saçmalığın ortadan kalkması gerek. Bir kere tarihler birbirini tutmuyor. Harry 15 Eylül 1984'te doğdu. Yani Prenses Diana 1983 Noel'i civarında, kardeşi William henüz daha 18 aylıkken gebe kalmıştır. 2002 yılında Hewitt Sunday Mirror'a verdiği demeçte, Harry'nin babası olmamın hiçbir şekilde imkanı yok. Sizi kesinlikle temin ederim ki ben değilim. Kuşkusuz kızıl saçları benimkine benziyor ve insanlar birbirimize benzediğimizi söylüyor. Bu benzetmeleri hiçbir zaman onaylamadım ve Diana ile uzun süre birlikte olmama rağmen Harry'nin babası olmadığımı kesin olarak ifade etmeliyim. Diana ile tanıştığımda Harry daha yeni yürümeye başlamıştı. Bu zavallı kadın Prenses Diana hakkındaki dedikodular burada bitmiyor. Charles ve Diana'nın aslında bir çocukları daha olduğu fikrini savunan başka bir komplo teorisi daha var. Ama bu sefer herkesten saklanan bir kız çocuğu. Çıkardığı asparagas haberlerle gündem yaratan Amerikan bulvar gazetesi Globe, 2015 yılında Prens Charles ve Prenses Diana'nın Sarah adında gizli bir kızları olduğunu iddia eden bir haber yayınladı. Sarah o sırada 36 yaşındaydı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyordu. Haberde bazı kaynaklara dayandırılarak Lady Diana Spencer'ın Aralık 1980'de Kraliçe II. Elizabeth'in emriyle Diana'nın Charles ile nişanlanmadan ve tahtın varisi olmadan önce çocuk doğurabileceğinden emin olmak için bir takım jinekolojik testlere tabi tutulduğu iddia ediliyordu. Ki sanırım bu hanedan için normal bir şey. Hanedanın soyunun devamı kaygısı nedeniyle kayıtlara geçmesi için Diana da bizzat bu testlerin yapılmasını kabul etti. Kraliçe Charles ile evlenmeme izin vermeden önce kontrol edilmemi istiyordu dedi. Globe'un haberine göre sonuç olarak Diana'nın yumurtalarından örnek alındı ve Charles'ın spermiyle laboratuvarda suni olarak döllendi ve yapılan testler Diana'nın doğurgan olabileceğini gösterdi. İddiaya göre Charles ve Diana nişanlandıklarını açıkladıktan sonra laboratuvarda döllenen yumurtaların imha edilmesi emredildi. Globe'un haberine göre sahtekar bir doktor gizlice embriyolardan birini sakladı ve onu kendi karısının rahmine yerleştirdi. Ve kadıncağız işin aslını bilmeden Charles ve Diana'nın biyolojik çocuğunun taşıyıcı annesi oldu. İddiaya göre kız bebek Charles ve Diana evlendikten yaklaşık 10 hafta sonra Ekim 1981'de doğdu. Globe'un kendisiyle yaptığı bir röportajda Sarah çocukluğunda kendisine hep Diana'nın tıpatıp aynısı olduğunun söylendiğini belirtiyor. Aranızda benim de Şirin Baba'ya benzediğimi düşünenlerin olduğunu tahmin ediyorum ama onun babam olduğunu sanmıyorum. Ama hikaye daha bitmedi. Sarah 20'li yaşlarının sonundayken iddiaya göre anne ve babası bir trafik kazasında ölmüşler. Ölümlerinden sonra Sarah bir hatıra defteri bulmuş ve bu hatıra defterinde kendisinin bağışlanmış bir embriyo ve tüp bebek ürünü olduğu
ortaya çıkmış. Globe'a göre Sarah bağışlanan embriyonun nereden geldiğini bulmaya çalıştığını söyledi. Ancak 2013 yılında tehditkar bir sesli mesaj almış ve hayatına değer veriyorsa araştırmayı bırakması konusunda uyarılmış. İddiaya göre İngiltere'de tehlikede olduğunu düşünerek Sarah Amerika'ya göç etmiş ve gizli bir kimlikle yaşamaya başlamış. Globe daha sonra Sarah'nın Diana hakkında konuşmak üzere Kate Middleton ile buluştuğunu iddia eden bir haber bile yayınladı. Tabii ki doğruysa büyük bir olay. Ne yazık ki bu teorinin yankıları gazetenin umduğu kadar da büyük olmadı. Gerçek şu ki bu hikaye bir kurgu eseri olarak başladı. New Yorklu eski bir iş kadını olan Nancy Ryan, 2011 yılında Olivia'nın Kayboluşu adlı bir roman yayınladı. Daily Mail'e göre Ryan 1978'de doğan ilk tüp bebeği kafasına takmıştı. Ayrıca Diana'yı hayatındaki en büyüleyici kadınlardan biri olarak görüyordu. Ryan, Prenses Diana hakkında birçok hikaye okuduğunu ve Diana'nın bir kız çocuğunun olmasını çok arzu ettiğini söylüyordu. Romanda Olivia, kraliyet ailesinden korkarak, saklanarak yaşıyor çünkü varlığı onlar için bir tehdit oluşturuyordu. Globe gazetesi, Diana'nın gizli kızıyla ilgili haberlerinde bu romana atıfta bulundu. Sansasyon yaratabilmek amacıyla bile isteye kurgu eseri bir romanı bomba gibi bir ifşaat olarak nitelendirdi. Prenses Diana'nın hikayesinin 36 yaşında korkunç bir araba kazasıyla trajik bir şekilde nasıl sona erdiğini elbette çoğumuz biliyoruz. Ama yine de bir sürü insan bu araba kazasının kaza olmadığına inanıyor. Prenses Diana vefatından önce Mısırlı film yapımcısı ve iş adamı Muhammed El Fayed'in oğlu Dodi El Fayed ile ilişkilendirilmiş ve bu teorinin başlıca kaynaklarından biri haline gelmişti. Baba El Fayed, Prenses Diana'nın oğlunun çocuğuna hamile olduğunu ve kraliyet ailesinin Mısırlı Müslüman bir bebeğin Britanya tahtının gelecekteki varislerinden birisi olmasına asla izin vermeyeceğini iddia etmişti. Diana ölmeden haftalar önce gazeteler onun yeniden hamile olabileceği ihtimalinin haberlerini yaymaya başlamıştı. Çünkü The Independent'a göre Diana yakında büyük bir sürpriz olacağına dair bazı yorumlar yapmıştı. Neticede hem Dodi El Fayed hem de Prenses Diana 31 Ağustos 1997'de bir trafik kazasında hayatlarını kaybettiler. Muhammed El Fayed'in iddiası dışında bu teori için tek potansiyel kanıt Diana'nın müesses nizam tarafından öldürüleceğine inanmış olmasıdır. Kendi güvenliğinden endişe eden Diana, daha sonra uşağı Paul Burrell tarafından bulunan bir mektupta şöyle yazıyordu. Bugün Ekim ayında burada masamda oturuyorum. Birisinin bana sarılıp güçlü kalmam ve başımı dik tutmam için beni cesaretlendirmesini özlemle bekliyorum. Hayatımın bu dönemi en tehlikeli dönemi. Charles'ın Camilla ile evlenmesine giden yolu açmak için arabamla bir kaza yapmak, frenimin patlaması ve ciddi bir beyin travması geçirmek gibi şeylerin başıma gelmesinden endişe duyuyorum. Bu endişeleri daha da garip kılan şey ise bir süre önce Diana'nın arabasının bozulması ve koruması Barry Menecky'nin bu olayda hayatını kaybetmesi. Kazadan önce Diana, Menecky'yi en büyük aşkı olarak tanımlamıştı. Ve bu uygunsuz ilişki yüzünden adamın ipinin çekilmiş olabileceğini ima etmişti. ABD haber kanalı NBC'de yayınlanan bir kayıtta Diana şöyle diyordu. Her şey ortaya çıktı ve o kovuldu. Sonra da öldü. Sanırım öldürüldü. Yeniden Paris'teki kazaya dönecek olursak, bu komplo teorisine karşı ortaya atılan kanıtlar arasında araç sürücüsünün alkolün etkisi altında olduğunu kanıtlayan çok sayıda soruşturma ve rapor bulunmakta. Ve ölüm sonrası muayenede
hamilelik izine de rastlanmadı. Ancak bu komplolar o kadar popüler oldu ki adli tıp ve polis iddiaların gerçek olmadıklarını kanıtlamak için kapsamlı bir soruşturma olan Paget operasyonuna yol açtı. Soruşturmanın temeli ağırlıklı olarak Dodi Fayed'in babası Muhammed El Fayed tarafından yapılan kamuoyu açıklamalarıydı. Raporda yaklaşık 175 komplo teorisi incelendi ve araştırılması milyonlarca sterline mal oldu. Sonunda bu teorilerin hiçbirinin doğru olmadığına karar verildi. Ne yazık ki ne Prenses Diana'ya kraliyet ailesinin uyguladığı kötü muamele ne de kamuoyunun spekülasyonları Britanya hanedanına bir ders olmadı. Prens Harry, Meghan ile evlenmek istediğinde o da aynı baskı ve spekülasyonlarla karşı karşıya kaldı. Bu da çifti kraliyet statülerinden feragat etmeye ve 2020'de kraliyet ailesindeki rollerinden tamamen çekilmeye kadar zorladı. Ancak bu durum Meghan'ı iftiralardan ve komplo teorilerinden koruyamadı. Kendilerini Meghan hakkında olumsuz bilgiler yaymaya adamış çeşitli troller hala internette mevcut. Bunların çoğu Meghan'ın hamileliğinin sahte olduğuna inanıyor. Ne yazık ki bu kraliyet ailesindeki kadınlar ve hemen hemen her statüdeki hamile kadınlar için oldukça sıradan bir komplo. Beyoncé, Kim Kardashian, Nicole Kidman, Katie Holmes ve Kate Middleton da buna benzer söylentilerle karşı karşıya kalmıştır. Evet, Prenses Diana'nın trajik hikayesi burada sona eriyor ama onun duygusal yolculuğu, cesareti ve insanlara dokunan samimiyeti hala kalplerde yaşamaya devam ediyor. Onun hayatı insanlara aşkın, acının ve umudun ne kadar iç içe olabileceğini gösteriyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı, eğer hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, beğen tuşuna tıklamayı ve iletişim ayarlarını açmayı ve bir sonraki hikayede buluşmayı unutmayın. Hoşça kalın.